Merhaba, daha önce kanalımda biliyorsunuz birçok bilim insanının biyografisini paylaşıyorum. Yine bir bilim insanını inceleyeceğiz ama bu sefer Türk bir bilim insanı Aziz Sancar'ı inceleyeceğiz. Neden özellikle bu bilim insanı listesine aldım? Nobel ödüllü olması, çeşitli çalışmalarının dünya genelinde kabul görmesi nedeniyle tercih ettim. Ayrıca bazı belgesel tarzı yerlerde ve okuduğum dergilerde de kendisi hakkında çok bilgi edindiğim için sizlerle de ufak tefek de olsa bir paylaşımda bulunmak istedim. Şimdi bu videomda bir kısmında Aziz Sancar'ın kendi verdiği demeçlerle, bir kısmında normal hayatındaki kısımlarla devam edeceğiz. Aslında çoğunluğu da Aziz Sancar'ın kendi verdiği, hayatıyla alakalı anlattığı demeçlerle gitmiş olacağız. Başlayalım. 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde 8 çocuklu bir ailenin 7.'si olarak dünyaya geldiğimde okuma yazma bilmeyen anne babam bugünleri hayal edebilir miydi? Bilmiyorum. Ama şurası kesin, kız ya da erkek olsun, tüm çocuklarını okutmak konusunda çok istekli olan ve bu bilinçle hareket eden bir ailem vardı. Hedef belirlenmiş, çocuklar okuyacaklar. Yoksulluğun içinden doğan kararlılığın küçük bir aileye nasıl yansıyacağının güzel bir örneğidir sanki. İlk ve orta eğitimini Savur, liseyi Mardin'le tamamladım. 1963'te girdiğim İstanbul Tıp Fakültesini 1969'da birincilikle bitirdim. Tıp eğitimimin 2. yılında aldığım biyokimya derslerinden etkilenip biyokimya alanında araştırmacı olmaya karar verdim. Mikro evrende gezinmek, hücrelerin hatta hücre organellerinin içinde olup bitenleri anlamak çok heyecan vericiydi. Tıbbiyeden mezun olan herkesin temel bilimlerle ilgilenmeden önce birkaç yıllık doktorluk yapmasında büyük fayda görüyordum. Saygı duyduğum bir hocamın tavsiyesine uyarak ve doğup büyüdüğüm memleketime borcumu ödemek için doğduğum yer olan Savur'a yakın bir bölgede 2 yıl sağlık ocağı doktorluğu yaptım. İnsanla uğraşmak, onların sorunlarına çare olmak gurur vericiydi. Ancak tüm insanlık için bir şeyler yapabilmek duygusu coşkumu daha da arttırıyordu. Başvurum kabul edilince TÜBİTAK bursu ile Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptım. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı alanında doçentlik tezimi tamamladım. Bütün bu eğitim sürecini birkaç cümlede yazı vermek ne kadar kolay. Halbuki her geçen saati emek ve fedakarlık isteyen doktora öğrenciliğim esnasında yaşadığım hiçbir güçlük beni yolumdan döndürmedi. Bu kısımda Aziz Sancar'ın kendi anlatımıyla duymuş olduk. Evet arkadaşlar, yani doktora yapan ve özellikle yurt dışındaki zorlayıcı üniversitelerde doktora yapan bilim insanları gerçekten çok zorlu süreçler geçiriyor. O doçentlik tezi vesaire, bunları hazırlamak gerçekten çok zor. Ve hani tamam, bunun eğitimini almış oluyorsunuz ama tez hazırlamak birçok kişi biliyordur zaten, doktora yapan kişiler bunu rahatlıkla bilir. Tez hazırlamak gerçekten zor bir süreç. Harici olarak zaten fakir bir aileden geliyor Aziz Sancar. Burslarla gidiyor. Bunun da sıkıntıları var. Tabii değinmemiş, yani üstü kapalı geçmiş. Ben özellikle kendi demecine yer vermek istedim. Yine onun demeçlerinden devam ediyoruz. Nobel ödülünü nasıl aldım kısmını anlatıyor kendisi. Yine orayı da hemen aktarayım size. Nobel ödülünü almamı sağlayan araştırmamın ne olduğunu size basitçe anlatmaya çalışayım. Uzun zamandır sirkadyen ritim diye adlandırılan bir durum vardır. Uyuma zamanında uyumamızı, uyanmamız gerektiğinde uyanmamızı sağlayan ve bunu tansiyon, nabız, bağışıklık sistemi gibi vücut fonksiyonlarını da kontrol ederek sağlayan bir mekanizma olduğu biliniyor. Bu mekanizmanın memelilerde retinaya gelen ışığın beynin ön kısmındaki suprakiyazmatik çekirdek bölümünün uyarmasıyla olduğu ispatlandı.
Bu çekirdek aynı zamanda dokuların eş zamanlı çalışmasını da sağlamaktadır. 24 saatlik davranışlarımızın tümü bedenimizdeki bazı kimyasal maddeler kullanılarak bu sirkadyen ritim tarafından ayarlanmaktadır. İşte ben yıllarca uğraşarak bu sirkadyen ritmin içinde bozulan DNA'ların onarım sisteminin de olduğunu buldum. Böylece kanser tedavisinde ve kanserden korunmada çok önemli tespitler ve buluşlar yaptım. Birinci buluşum, bedenimizde sigara, ultraviyole ışınları ve benzerleri gibi çeşitli zararlı maddelerin etkisiyle kontrolsüz bir şekilde hızla hücre çoğalması olmasına kanser diyoruz. Sürekli büyüyen ve fazlasıyla çoğalma gösteren kanser hastalığına neden olan DNA kırılmalarıdır. DNA tamir mekanizmaları sirkadyen ritme göre gündüz fazla, geceleri ise azdır. Kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlar kanserli hücrelerinin DNA yapısını bozarak etkilerini gösterirler. Kanseri yenmek için ilaçlarla bozulan bu DNA kırıklarının yeniden onarılmasına imkan vermemek gerekir. İşte ilaçları tamir işlerinin az çalıştığı zaman dilimini bularak uygularsak kansere karşı daha etkin bir tedavi yapabiliriz. İkinci buluşum. Normalde hücre bölünmesi sırasında değişik hatalar olmakta, ancak bu hatalar sirkadyen ritme göre çalışan özel proteinler üretilerek yok edilmektedir. Evet, burada benim bulduğum araştırmalardan kısma geçelim. Şimdi Aziz Sancar'ın kendi anlatımı buraya kadardı. Neden Aziz Sancar ödüle layık görüldü diye soru sorabilirsiniz. Bunu hemen cevaplayalım. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi düzenlediği basın toplantısında kimya ödülüne layık görülen Sancar ile diğer iki bilim adamı Lindahl ve Modrik'in çalışmaları için hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını ortaya çıkardıkları için Nobel Kimya Ödülüne layık gördüklerini bildirdi. DNA ve hücre çalışmalarının önemine bakalım. Açıklamada 3 bilim adamının çalışmaları hücrelerin nasıl işlediğine yönelik son derece önemli bilgi sağlayarak yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesine yol açtığı ifadesi kullanıldı. İnsan DNA'sının her gün ultraviyole ışınlar, serbest radikaller ve diğer kanserojen maddeler nedeniyle zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Ancak bu tür dış saldırılar olmadan da DNA molekülleri kalıtımsal olarak değişken bir yapıya sahiptir. Hücrenin genomunda her gün çok sayıda değişiklik meydana gelir. Daha da ötesi, insan vücudundaki hücreler her gün milyonlarca kez bölünür ve bu esnada DNA kopyalanır. DNA'nın kopyalanması sırasında bazı bozukluklar ortaya çıkar. Genetik materyalin tam bir kimyasal kaosa düşmemesinin nedeni hiç durmadan DNA'yı izleyen ve meydana gelen hasarları onaran moleküler sistemler barındırmasıdır. 2015 Nobel Kimya Ödülü bu onarım sistemlerinin nasıl işlediğini moleküler düzeyde gözler önüne seren çalışmalarıyla alanlarında çığır açan 3 bilim adamına verilmiştir. Kraliyet Akademisi ödüle layık görülen Sancar ve diğer iki bilim adamını şöyle tanıttı. 1970'lerin başlarında bilim adamları DNA'nın son derece istikrarlı bir molekül olduğuna inanıyordu. Ancak Lindahl, DNA'nın aslında yeryüzünde yaşamın gelişimini imkansız kılacak bir yavaşlıkta bozulduğunu ortaya çıkardı. Öngörüsü, Lindahl'ın DNA'nın çökmesine sürekli engel olan moleküler bir makineyi keşfetmesini sağladı. Aziz Sancar, hücrelerin ultraviyole ışınlarının DNA'da neden olduğu hasarı tamir etmek için kullandığı nükleotoid eksizyon onarım mekanizmasının haritasını çıkardı. Paul Modrik de hücrelerin hücre bölünmesi esnasında DNA'nın kopyalanmasında ortaya çıkan hataları nasıl düzelttiğini buldu. Evet arkadaşlar, Aziz Sancar'ın kısa bir biyografisini kendi ağzından dinlemiş olduk. Akabinde niye ödül aldığını, niye Nobel ödülünü aldığını ve hangi çalışmadan ötürü verildiği
net bir şekilde sizlere aktarmış oldum. Aziz Sancar hala bilim insanlığına devam ediyor. Muhtemelen hala çalışmalarla ilgileniyordur. Bu kanserle alakalı çalışması da çok takdir görmüştü 2015 yılında. Halen de takdir gören bilim insanlarından, otoriter bir bilim insanı olarak geçiyor. Mütevazi bir yaşamı var. Mütevazi derken hani zenginlik anlamında söylemiyorum. Çok mütevazi bir insan. Şahsen şöyle diyebilirim, yani öğrendiğim kadarıyla mütevazi bir yaşam, mütevazi bir kişiliğe sahip bir insanı tarif edebiliriz Aziz Sancar dediğimizde. Yani şahsıyla alakalı çok bir şey söylenecek bir durum yok. Yani Türk olması bizim gurur verici bir durum yaratıyor bizim için. Çünkü Türkiye'yi temsil eden bir kişilik olarak anılıyor. Çünkü Nobel ödülünü de aldı ve bu başarı Türkiye'nin hanesine yazıldı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ne mutlu böyle bilim insanları çıkartabiliyorsak ki daha öncelerde de böyle bilim insanlarımız vardı. Yine Aziz Sancar'ın da üzerine çıkabilecek bilim insanlarımız ülkemiz adına olursa çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten yurt dışında da, yurt içinde de, yani ülkemiz içinde de çok değerli bilim insanlarımız var. Keşke imkanlar olsa da hepsini ülkemizde tutabilsek, başka ülkelere gitmelerine, sadece gezi amaçlı gitsinler ama gitmelerine gerek kalmasa diyorum. Hani bunu duygulanarak söylüyorum çünkü her ne kadar yani Aziz Sancar yurt dışında da olsa ülkemiz adına bir şeyler yapıyor. Yine tabii ki ya gitmeleri de gerekiyordur illaki ama ne bileyim ya, ben ülkemize daha çok faydalı olsalar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizin bunlara ihtiyacı var diye düşündüğümden kaynaklı bu. Bu şekilde de biyografisini tamamlamış olalım arkadaşlar. Nice Aziz Sancarlar yaratmak dileğiyle diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.